Merhaba, bugün Ukrayna'daki genel durumlar ve son gelişmeler hakkında konuşacağız. Bugün yanımda Kürşat var. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz bir süredir burada yaşıyoruz ve bazı şeylere vakıfız. En başta hala gördüklerimizden başlayalım. En başta 3 gün önce bir saldırı oldu tekrardan. Evet. Yeni silahlar indiler üstümüzde. Aslında onlar yeni değildi. Bize göre yeniydi. Yani o gemi savar füzeleri uzun zamandır kullanılıyor. Şöyle, bunlar ilk başta depo boşalttığı için bile Sovyetlerden kalma bombalar attılar. Evet. Kör bombalar vardı ya, nereye gittiği belli olmayan. Ama şu an evet daha fazla atak oluyor ama hedefler daha stabil. Yani hedefleri iyi vuruyorlar. Önceki gibi Sağ olsunlar. ama önceden mesela çok fazla random evlere gidiyordu. Kanka 3 gün önce de bizim mahalle ofis vurdular bir tane, girdiler ofise. O kadar oldu. Random çok fazla eve şahit gidiyordu, bomba düşüyordu ama şu an 2-3 atakta bir tane sivil eve gidiyor. Öyle diyebiliriz. Çünkü Kanka. mesela geçenkinde sivil bir eve gitmedi. Ataklar genel olarak gece yapıldığı için herkes evinde oluyor. Sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa gevşetildi şu an ama herkes genel olarak hala evinde. Onun sebebi de şu anda altyapıya saldırı olduğu Evet. için altyapı yok. Bizim yaklaşık 1,5-2 aydır elektrik günlük kesiliyor. Günlük 10 saat 15 saat elektriğimiz yok. Suyumuz yok çoğu zaman. Doğalgaz ısıtma diye geçiyor burada. O yok. Yani evlerin içi buz gibi. Ben yurtta yaşıyorum. Kürşat apartmanda yaşıyor. Hani onun durumu biraz daha iyi bize göre. Çünkü bizim yurt 16 katlı, 2 bloktan oluşuyor. Yani 32 katlı gibi düşünülebilir. Isıtamıyorlar bizim yurdu. Ama sizin kullanım da çok fazla. Biraz aşırı bir kullanım Ukraynalı var. kısmında 650-700 kişi var. Üstüne bir de Yani. bunun karşı tarafta yabancı foreigner student kısmı var. Bir de hani ücretsiz olduğu için biraz abartılıyor herhalde kullanımlar. Ücretsiz değil kanka, merkezi sistem. Sizde olduğu gibi. Hayır, elektrik. Elektrik öyle. Evet, elektrikten bahsediyorum. Ben doğalgazdan bahsediyorum ısıtmadan dolayı. Isıtma aslında bizde de gidiyor arada. Ama Gidiyor da daha kanka. stabil. Sizinki bir de daha küçük ya. Yani. Bir de tüm tabii. yurt soğuyor bir de. Doğru. Mesela biz geçen oturuyorduk oda arkadaşımla. Ağzımdan duman çıkıyordu konuşurken. Odanın içinde. Ama mesela sizde şey de oluyor. Bende elektrik varken sizde de olur. Vermiyorlar bana. Vermiyorlar size. Evet, Ya da bilerek mesela vermiyorlar. bizim bazı katlarda elektrik oluyor, bazılarında olmuyor bazen. Yurt 2 bloklu. A bloğunda var, B bloğunda yok. 9. katta elektrik yok falan. Değişiyor, biraz garip bir Bazen olay. mesela asansör çalışıyor ama yurtta hiç elektrik yok. Bazen hiç elektrik yok ama asansör var. Hiçbir elektrikle alakalı hiçbir dediğiniz doğru değil. Çünkü size özel bir tarife uygulanıyor. Çünkü mesela büyük ataklar yapılınca elektrik bayağı gidiyordu. Şu anda yok ya elektrik. Hayır. Bizde yok hani. Hayır, şöyle. Çok çabuk tamir ediyorlar. İnanılmaz hızlı çalışıyorlar. Zaten Mesela, şuralar iş üstüneler hala. evet. Mesela 3 gün gitmiyor. Aha, evet. Mesela hatırlıyor musun? Bir ara 3 gün falan gidiyordu. Kesintisiz geliyor. Evet. Aynen. Şimdi şey oluyor, atak olduğu zaman suyu kesiyorlar, elektriği kesiyorlar, ısıtmayı kesiyorlar kademeli olarak. Evet. Ondan sonra geri açıyorlar. Bir gün sonra falan Bir geliyor gün ama. sonra 24 geri saat, geliyor. 30 saat sonra geliyor. Soğuk su oluyor, sıcak su olmuyor. Ben kettle'da su kaynatıyorum duş almak için. Ha, evet, şu an durumlar kötü ama ben memnunum şu an ya. Hani Kanka çok memnun olmasam şu an ne işim var burada? Bu arada altyapı yok diye bizim okulu ikinci kez kapatmak zorunda kaldılar. evet, hem öyle hem de şu an inanılmaz bir kış geçiyor burada. Şöyle, bizim okul ara tatile girdi. Normalde ocağın başında açılması lazım. O 9 Ocak'ta açılıyordu. Ertelediler. 15 Ocak'a falan. 15-19 Ocak gibi bir şey ertelediler. Açtılar okulu ocağın ilk haftası. Baktılar olmuyor, hani elektrik yok, doğalgaz yok. Üşüyor herkes. İnternet yok. Tekrar kapattılar. Hatta bize yurttan duyuru geçtiler. Çevre illere gidebilen gitsin diye. Çünkü bu durum sadece Kiev'e özel. Kış normal bir kış değil şu an ya. Öyle öyle. Mesela Harkov'daki kış bile daha insancıl seviyedeydi. Sakin. Çünkü Harfa'da ısıtmamız vardı, elektriğimiz vardı. Hayır, Bunlar yollardan dokunmuyor. da bahsediyorum. Oranın belediyesi daha iyi çalışıyor olabilir ya. Mesela buranın Belki evet, belki şöyle de olabilir. Onlar hep yaşadığı için hazırlıklıdır. Şimdi Kiev büyük bir şehir. Burada fakiri var, zengin var. Buradaki makas çok açık. Türkiye'de bu kadar açık ama bu kadar belli olmuyor. Sen deli misin? Nasıl belli olmuyor ya? Türkiye'deki makas hiçbir yerde yok. Yani burada da büyük ya. Hani burada ama ben mesela Mersin'de bu kadar evsiz görmedim. Evsiz kültürü var burada. Ama o kültürel olarak öyle. Ama Mesela Türkiye'de evsiz kültürü yok. Ama burada mesela bot geçiyorlar ama burada çok Evet. fazla. Isınıyorlar olduğunda. Abi, adam zaten 30 grivne bulunca ısınıyor. Bir gece Yani. boyu ısınma pes alıyor yani 30 grivne. 30 grivne 50'lik 30'luk bir şey alıyor. Tabii 50'lik alıyor. Carlsberg bile 25 grivneye düşmüş. Hani Ne? 10 grivne bira var diyorsun, 25 grivne Carlsberg var kutu. Geçen yürüyoruz yolda, bizim mahalledeyiz yine. Markete gittik. Bir yerden bir acı bir şeyler geldi. Dedim Kürşat ne oluyor? Bizim evsizlerden biri, bizim evsizlere burada bomş deniyor. Hani bomş dersen anlayın ki bu evsiz demek. Bomşlardan biri bir kıza saldırıyor. Genç bir kıza, yanında sevgilisi var. Saldırı herhalde para falan istemiştir ya. Haraç kesiyor. Tarak Yani diyordu işte, evet, taciz ediyordu. para istiyordur yani. Neyse, kız çıkardı, biber gazını sıktı adamın suratına. Şu mesafede sıkıyor böyle. Adam da hiç şey yapmıyor. Hiçbir şey hareket etmiyor. Şunu yaptı. Devam Devam ediyor. et diyordum lan. Para istiyor hala. Susandı herhalde. Hani adam, ben ölüyorum o sırada. Kenarda öksürmekten böyle. Elhamdülillah falan dedi. Ben ölüyorum o sırada yani öksürmekten. Ben uzağım bir de mesela. Bize gelmiyor. Bize havadan geliyor. Ben Yağmur daha yağıyor. yakınım bir de. Düşün. Ama senin ciğerler sağlam kanka. Ben sigara Biz çok şey yapmıyorum. alışkınız ya. Ondan sonra aynı adam
Aynı adam gitti başkasına çarptı. Ha. Şey sandı kanka, onlar sandı onu. Büyük ihtimal. Ekonomi yani ne olursa olsun burada mesela ortalama average bir maaş alan çalışan harbi rahat geçinir. Ya Kanka, Türkiye'den çok rahat geçinir. sanmıyorum. Burada çünkü average dolarla maaş alırsan okey de. Hayır. Çok zor kanka. Ev kirası da 10 bin grivne 15 bin. Mesela burada hemşire maaşı ne kadar biliyor musun sen? 5 bin grivne falan hemşire maaşı burada. Nasıl öyle oluyor ya? Ve benim arkadaşlarım bu işi yapıyorlar. Anneleri de bu işi yapıyor. Sordum hani cidden bu mu dedim. Budur dedi. Dedim anne niye bu işi yapıyor? Gidip kasiyer olsa ATB'de 20-25 bin grivne asgari ücret Ya alacak. tabii. Enflasyon çok yüksek şu an burada. Geçen sene benim... Sen Türkiye'den geliyorsun. Sen ne anlatıyorsun ya? Kanka bir sene... Arjantin'le yarışıyorsun sen enflasyonda amına koyayım. Oğlum ben Sanki Ukrayna hayattan bahsediyorum ben. iki kişi düşün. Yani sevgili, karı koca. İkisi de çalışsa 25 50 bin. bine, 50 bin. Burada etini alıyorsun. Her Kanka, türlü. kanka et burada ucuz ki. Evet ya ondan. Geçen biz antrikot yaptık. Evet. Antrikotun Her- kilosunu 350 grivneye aldım. Evet. Bu arada şu anda 1 grivne 1 liraya yakın. Birebir Birebir ya. Çeviri falan birebir yani. Aynen hani 350 antrikotun kilosu 350 TL. Yani. Tavuk kilosu 200 lira. Tavuk için et ye daha iyi. Tabii. Karı koca çalışsa kanka, tamam mı? Ev kira çok rahat geçinirler 50 bin liraya. 50 bine geçirirse kanka. Evet. Ondan bahsediyorum Evet, ben. çünkü mesela Türkiye'de buradaki giderler o kadar yüksek değil. Evet. Bak ben burada öğrenciyim ve kabrio arabam var. 3000 dolara kabrio araba aldım ben burada. Burada dolarla maaş alabilirsen burada çok dolarla rahat. maaş alırsan Kralsın. dünyada cenneti yaşarsın. Mesela bir yazılımcı burada 2000 dolara falan yakın para alıyor. 2,5 dolara para alıyor. Yani 100 bin grivne aylık. Zaten herhangi bir uluslararası şirkette çalışsan 2000 falan alırsın ve burada krallar gibi olursun. yaşarsın. Ve İhya buradaki olursun. giderler o kadar yüksek değil kanka. Evet gider yok. Mesela ben %100 simetrik internet alıyorum yurtta. 200 grivne ödüyorum. 200 lira ödüyorum. %100 simetrik internete. Sen gigabit alıyorsun. Ben gigabit, evet 1 gigabit upload, download, 500 megabit falan da upload veriyor. Aha. 300 lira. Bedava. Telefon faturası her şey sınırsız 250 lira. Benimki 200 lira. Ben farklı tarifedeyim. Elektrik her şey içinde. Bilmiyorum. Ben yurtta kaldığım için Onu ödemiyorum. söyleyeyim. En kralı 3000 lira. Her şey içinde. Elektrik, su, doğalgaz, işte Bedava. sıcak su, soğuk su ayrı bunlarda. Sıcak su, soğuk su her şey içinde 3000 lira. Ben kampçı gibiyim kanka. Uyku tulumum var. Bir de kamp ocağım var gazlı. Çünkü bizim mutfaktaki ocaklar şey. Bu arada bizim yurtlarda yemekhane yok. Mutfak var. Herkes kendi yemeği kendi pişiriyor. Ocağımız elektrikli olduğu için pişiremiyorduk. Ben gidip gazlı kamp ocağı aldım. Takman gazla çalışıyor. Bildiğin küçük ufak. Videosunu koyarız buraya. Var videosu. Bayağı bildiğin kamp kuruyorum odanın içinde. Çok rahat oluyor biliyor musun? Bizim yurt büyük olduğu için çok soğuyor. Yani 6-7 derece düşüyor bazen. Kolayca kanıksadık bu durumu. Hani Kanka bu... başka bir çaremiz yok. Ne yapacağız? Ya gideceğiz Ama ve kalacağız. mesela önceden zoruma gidiyordu, şu an hiçbir sorun yok. İlk başta evet psikolojimiz alt üst oldu. Evet. Şu an Kanka, mesela 30 saat 35 saat elektrik gelmediği oluyordu. evet. Geçen sabah uyandım böyle. Sabah 6'da bir attılar ya. Sese uyandım ben. Roket geçiyor üstümde böyle diye böyle. Evet. Ona uyandım ben. Buraya ben birkaç video koyabilirsem legalse böyle bir şey koyarım. Oy oy oy. Şey oluyor mesela böyle camı açıyorum şahetin sesi geliyor. Şahet piu diye geçiyor böyle yanımdan falan. Görüyorsun, duyuyorsun. Mesela geçen yine bir saldırı oluyor. Gece 3 falan. Camı açtık ne oluyor diye. Geçiyor üstümüzden böyle. Evet. Şey yapıyor böyle. Yataktan fırlıyorsun ya bazen. Evet. Sese uyanıyor. Yok, ben hiç öyle fırlamıyorum. Genelde hiç duymuyorum. Ha ben duyuyorum bazen ya. Bir sadece geçenkini duydum. Ondan sonra geri uyudum zaten ya. Yalan yok. Ama çok erken uyumuşlar. 5-6, 5.30 gibi falan uyuduk. 6'da Hı. oldu. Tam uyuyamamıştık onda da. Peki ne diyorsun ya? Var mı ilk 3 yıl falan burada? Irkçılık kanka maalesef var ya ama hak ediyoruz. Var yok diyemem Bunu ama haksızlar da yani- diyemem. Mesela şey oldu. Size ev ararken telefon kaç kere suratımıza kapandı. Arıyoruz, ev arıyoruz falan filan konuşuyoruz. Aksanından anlıyor yabancı olduğumu. Neredesin diyor, Türk'üm diyor. Kapatıyor telefonu direkt. yani mesela aynen veya anlaşıyoruz görüşmek Evet. için. Bir keresinde eve kadar gittik. Eve git. Kapıyı açtı, baktı tiplere. Yani Türk olduğumuz öğrenince Kapıyı kapattı geri evet, sadece. evet. Gidin bile demedi. Şans kanka biraz. Ya şu an ama yani Avrupa'yı bir ırkçılık yok yani. Ama mesela Avrupa'da boş ırkçılık yapıyor da Ukrayna'dakinin altı boş bir ırkçılık değil. Sebebi var. evet farkında. aynen. Ve hani de değil. Maalesef fark ediyoruz. Terk edin gidin bu ülkeden. Siz istemiyoruz da değil. Değil, insan olun. Evet, aynen insan ol. Çünkü buraya gelen Türk profili az çok belli. Savaştan önce gelen bu Ukrayna'nın Greenland'ın değersiz olduğu zamanlara gelen, tatile Evet. gelen Türklerin gelme sebebi belli. Az çok biliyorsun. Daha önce anlattım bunu defalarca. Evet. Şu anda gelen Türklerin de yaptığı iş belli. Yani. Kolay para kazanıyorlar, kolay harcıyorlar. Evet. Kriminal tipler falan geliyor. Evet. Yani savaştan önce gelen Türk profili daha çok böyle iş yapmaya geliyordu, çalışmaya geliyordu, okumaya Yani geliyordu. Burada okumaya. bir yaşamaya yönelikti.
Şu an genelden kolay para kazanmaya geliyor. Nasıl para kazandıklarını açıklamayacağız size. Çok biliyorsunuz. Yani herkes biliyordur yani şu an. Ukrayna para kazanmak. Ukrayna, Kiev'e Türkçe. Evet, Kiev Türkçe. Yani bu kadar basit. Hani bizi bazen yolda bile çeviriyor Türkçe konuşmamızı. Aynen. duyunca. Türkçe konuştuğumuzu anlayınca adam, Yanımıza geliyorlar. Kardeşim iş lazım mı diye. biz bilmiyoruz falan zannediyor. Ha. Sen yolda yürürken bile ben senin ne iş yaptığını, hangi yerde çalıştığını biliyorum zaten. Yani. Neyse club çıkışı kafası 1 milyon. Önü gitti 4,5 lira kavga etti sonra bana geldi. Vay kardeşim falan filan. Seni de 2'ye açacağım ben dedi. Abi benim Instagram mal dedi. Seni alındıracağım ben dedi. Seni bu hayattan kurtaracağım ben dedi. Baktım halime ne Başka var? kendini kurtar deseydin ya. Hani halime baktım. Abi dedim ne var? Taksi bekliyorum. Taksiye ara verdim. O sırada her gün dışarı deport edilir miyim korkusuyla çıkıyor. Şey çalışma izni yok. Ya Oturma izni yok. Aynen. Araba alıyor bakmışsın abla. Kendi adı bile yok. büyük ihtimalle. Harbiden ha. Kiev'de temiz Türk diyebiliriz. Türk çok az. Evet. Sen çok az zaten Benim öğrenci olmadan temiz Türk bildiğim yok. Yine bir anım var. Bilin Alev'deyiz. Bardayız yani. Bardayız. Pub'dayız. Evet pub'dayız. Adam başka bir ülkedesin. Başka bir yerdesin. Adam Türkçe soru sorup anlaşmaya çalışıyor. Random insanlara Türkçe soru sorup. Bak İngilizce değil. Başka Ukraynaca, Rusça bile değil. Hiçbir dil değil. Direkt Türkçe konuşup anlaşmaya çalışıyor. Hani geçen seneye göre tamam mı enflasyon Türkiye'de var orası ayrı ben oraya Evet. artık geçtim ben Ukrayna'da yaşamaya çalışıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar. Çok Beğendiğiniz konuştuk. bir şey olursa söyleyin merak ettiğiniz ilginizi çeken bir durum olursa söyleyin çekelim ki daha devam gelecek bu Görmek videoları. istediğiniz bir şey falan. Göstereceğiz her şeyi zaten burada. Ukrayna Club. Club'lar olur. Ukrayna karı kız. Kısa ama kabriyo arabamız var ama hava çok soğuk yazın Evet. olur o. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay kendinize iyi bakın.